Bazı insanlar hayatı sessizce güzelleştirir, Derya gibi. Bazıları ise o güzelliği kendi yalanlarını örtbas etmek için soğukkanlılıkla yok eder. Bu dosya, Köln'de bir nehrin kıyısında yarım kalan bir geleceğin ve o gelecekten geriye kalan onurlu bir mücadelenin hikayesidir. Derya, hamile olduğunu öğrendiğinde sadece 20 yaşındaydı. Bunu bebeğin babasına söylemedi. Bu bir korku değildi. Bu, o canı her ne pahasına olursa olsun koruma ve doğurma isteğiydi. Hallo Opa. Hallo Opa. Derya, hamileliğini tek başına tamamladı. Ailesi durumu öğrendiğinde Derya'ya destek oldu. Derya'nın kararlılığı ve Kia'nın masumiyeti tüm buzları eritti. Derya'nın babası Ersin, bu çocuk için ölürüm diyen kızının ve torunun etrafında kenetlendi. Kian, dedesinin Köln'deki evinde sevgi dolu bir yuvada büyümeye başladı. Derya hem okuyor, hem çalışıyor, hem de Kian'a devasa bir dünya kuruyordu. Derya'nın çocukluk arkadaşı Dönis ile kaderleri aynı yıl birleşmişti. Dönis'in kızı Emily ve Derya'nın oğlu Kian aynı yıl doğdular. İki yakın arkadaşın çocukları da kardeş gibi büyüdü. Birlikte oynadı, birlikte keşfettiler. 8 yaşındaki Emily artık oyun oynamak için değil, üzerine çiçekler bıraktığı mezarı ziyaret etmek için Kian'ın yanına gidiyor. Bir çocuğun en yakın arkadaşını bir mezar taşı olarak tanıması, bu cinayetin en ağır yüklerinden sadece biri. Kian büyüdükçe babasını sormaya başladı. Derya, oğlunun bu hakkını elinden almamak için bir arayışa girdi. Önce şüphelendiği bir başka kişi üzerinde DNA testi yaptırdı. Sonuç negatif çıkınca tüm oklar okul yıllarından tanıdığı Anıl G'yi gösterdi. Derya'nın Anıl ile iletişime geçme sebebi ne para ne de nafakaydı. O, Anıl'dan hiçbir maddi talepte bulunmadı. Hatta hayatına müdahale etmesini bile istemedi. Sadece oğlu babasını sorduğu için onu biyolojik babasıyla tanıştırmak zorunda hissetti. Tek amacı Kia'nın zihnindeki "babam nerede?" sorusuna bir yanıt bulmaktı. Anıl o ana kadar çocuğun varlığından haberdar değildi. Ama o sırada hayatı kusursuzdu. Nişanlıydı ve yakında evlenecekti. Anıl için Kian bir evlat değil, itibarını sarsacak bir hata ve nafaka yüküydü. İnfaz kararını çoktan vermişti. 14 Kasım akşamı Derya'ya her şeyi kabul edeceğini söyleyerek onu Nil limanına çağırdı. Derya, arkadaşı Şaşka'ya o akşam Zoom üzerinden ders çalışacaklarını söylemişti ama son anda gelen o telefonla planı değişti. Şaşka'ya son mesajı şuydu: nedenini yarın anlatacağım. O yarın hiç gelmedi. Anıl babalığı kabul edeceğini, oğluyla tanışmak istediğini söyledi. Derya hiç yapmadığı bir şey yaptı. O saatte yatağından oğlu Kian'ı uyandırdı ve babasına götürdü. Anıl onları Nil limanına, ıssız bir saklanma yerine çekti. Gerekçesi hazırdı. Nişanlımın şimdilik haberi olmasın. Derya bu pusuya güvenerek gitti. Ancak Anıl G'nin yanında hediye değil, bir bıçak vardı. Önce Derya'yı bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme başkanının ifadesiyle Anıl G önce anneye saldırmıştı. Çünkü biliyordu ki önce Kian'a dokunsaydı Derya bir dişi aslan gibi savaşacaktı. 4 yaşındaki Kian
annesinin katledilişine tanık oldu. Ardından Anıl, küçük çocuğu da öldürerek her ikisini de Ren Nehri'nin karanlık sularına bıraktı. Bir anneyi ve öz evladını nehre atan adam o gece hiçbir şey olmamış gibi spor salonuna gitti. Ardından arkadaşlarıyla nargile barda buluştu. Futboldan ve tatil planlarından bahsetti. Ertesi gün işine gitti. Ancak içini bir korku kemiriyordu. Parmak izi bırakmış mıydı? İnternette deri eldiven giyilirse parmak izi çıkar mı diye araştırmalar yaptı. O araştırmaları yaparken bir gemi kaptanı Ren Nehri'nde Derya'nın cansız bedenini bulmuştu. Küçük Kia'nın cesedi ise bir gün sonra kıyıya vurdu. Derya ve Kian 25 Kasım'da yan yana defnedildiler. O gün tesadüf değildi. Kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günüydü. Derya'nın ajandasında o akşamki yürüyüşe katılacağı notu vardı. Kendini feminist olarak tanımlayan Derya, Kian'ı da yanına alıp meydanlara çıkmayı planlıyordu. Derya gidemedi. Ama ailesi ve arkadaşları oradaydı. Cenazeden çıkıp gözyaşları henüz kurumadan Derya'nın gitmek istediği o yürüyüşe katıldılar. Şaşka ve Lili, Derya'nın yarım kalan davasını o gece devraldılar. Arkadaşları Derya'dan sonra sadece yas tutmakla yetinmedi. Almanya'da kadın cinayeti kavramının istatistiklere girmesi için Femicide Stop platformunu kurdular. Arkadaşlarının ölümünü başka kadınların kurtuluşu için bir bilince dönüştürdüler. Almanya'da her gün bir kadının öldürüldüğü gerçeğiyle savaşırken Derya'nın ve Kia'nın adını her eylemde, her hashtag'te yaşatıyorlardı. Onlar için bu Derya'ya verilmiş bir namus sözüydü. Mahkemede Anıl G. önce sustu. Sonra suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. Pişman olduğunu söyledi. Özür diledi. Ama hakim bu geç gelen pişmanlığı samimi bulmadı. 6 Eylül 2022'de Anıl G. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu, Alman yasalarına göre 15 yıl sonra çıkma umudunun neredeyse hiç olmaması demekti. Mahkeme salonunda Derya'nın arkadaşları, Derya ve Kian için adalet yazılı tişörtleriyle oradaydı. Anıl G. ağırlaştırılmış müebbet aldı. Ama Derya'nın babası Ersin'in zihnindeki o soru hiç gitmedi. Torunum, annesi öldürülürken kaçmaya çalıştı mı? 06.09.2022 tarihli Köln Bölge Mahkemesi kararı şöyle dedi. Sanık 14 Kasım 2021 Pazar akşamı Derya ve Kian Seyhun'u Ren Nehri kıyısındaki bir saklanma yerine çekme planını tasarlamıştır. Amacı onların savunmasızlığından faydalanarak her ikisini de orada öldürmek ve babalık gerçeğinin ortaya çıkmasını her ne pahasına olursa olsun engellemektir. Babalığının açığa çıkmasıyla ailesini hayal kırıklığına uğratmaktan kaçmak istedi. Çünkü bunun şimdiye kadarki kusursuz hayatına zarar vereceğini düşündü. Kendi ailesinden aktarılan değerlere aykırı hareket ettiği için onların suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağını düşündü. Ayrıca babalığının ortaya çıkmasının kız arkadaşıyla ilişkisini bozmasından korktu. Kian için nafaka ödemesi de onun için pek uygun değildi. Belirtilen nedenlerden ötürü maktulleri gelecekteki hayatı için engel olarak gördü ve mevcut hayatını rahatsız edilmeden sürdürebilmek için onları öldürmeye karar verdi. Anıl G. ailesinin ona öğrettiği değerleri korumak için 2 canı katlettiğini söylemişti. Oysa gerçek değer, Derya'nın tek başına çocuk büyütme cesareti, babası Ersin'in torununa olan aşkı ve Emily'nin Kian'ın mezarına bıraktığı o çiçekteydi. Derya ve Kian artık yok. Ama onların hikayesi bir kadının yaşatma iradesinin ve bir dostluğun sadakatinin en büyük anıtı olarak kalacak.